Bu sanatsal çalışmada Cihin sevilen bir kişilik olduğunu görüyoruz. Teşekkürler. Günaydın. Eskişehir soğuğundan herkese günaydın. Temmuz 1 ve Eskişehir her zamanki gibi bizi şaşırtmamaya devam ediyordu. Baba buraya ne zaman yaz gelecek ya da geliyor mu? Hiçbir fikrim yok. Şaka gibi. Ocak'ta da aynı. Şubat'ta da aynı. Ankara ayazını aratmayan bir hava. Garip. Ne yapıyorsunuz ya? Ne var ne yok. Şimdi bana dediler ki video çek. Çekiyorum. Bir de kamera verdiler. Çalışıyorum. Video çekmeye çalışıyorum. Şimdi bir Ankara seyahatimizin daha başlangıcında Eskişehir semalarından herkese merhabalar. Saat kaç? 17-18 dakika sonra trenimiz var. Ona yetişmeye çalışıyoruz. Gidelim bakalım. Tamam, klişe eyvallah ama bırakın ya. Yeter artık. Acık hareket. Yerimize kurulduk. At gibi öksürüyorum, sebebini bulunmaz. Alışacağım ya, alışıyorum ha. Gerçekten bayağı alıştım yani. Güzel yani. Kedim de fiyakalı çıkıyor. Eskişehir soğuğu, seni hiçbir zaman unutmayacağız. Teşekkürler Eskişehir soğuğu ve teşekkürler hava olaylarıyla ilgilenen Eskişehir'deki arkadaşlar, teşekkürler. Gece daha da soğuk oluyor. Güvenlik diyor ki üşümüştür diyor Kelin diyor, espri yapıyor da. Kelin üşümüştür, şurada ısıt diyor. Elektrikli şeyi gösteriyor, ne onunla, sobayı. Oğlum, böyle espri yapamayız arkadaşlar yani. Keller vardır, kabul edelim lütfen yani. Böyle bir şey değil yani. Bir tane. Kahve demleyecek misiniz? Ne zaman? Çay ne zaman olur? Artık trenlerde kahve demleniyor ya. Büyük devrim yapıyoruz yani. Eyvallah, teşekkür ediyorum. İsteklerin yarısını söyle, yarısını söylemiyor, sonra hepsi kapıyor içinde. Ondan sonra yapın. Yazıklar olsun. Ben de bir kahve alabilir miyim? Normal. Bu tam o sizin bardağa denk geliyor bu arada. O yemin etmiş bu arada.
Yol verin gitsin isterseniz, bir gezip gelsin. Falan sayılıyor. İsterseniz hanımefendi bakın, ben yiyeceğe de bakayım, ondan sonra alalım. Ben şu pankeki alayım. Sen Karadenizlisin, kendine gel. Fiyatına mı? Arkadaki fiyat şey... Yani geçmeni de ben kabul ediyorum ve... Ha, öyle mi? Tamam. Teşekkür ederim. Acil tripod istiyoruz. Size bir güzellik yapacağım. Geldiniz, trene bindiniz, restoranda oturdunuz, bir şey yiyip içmeniz lazım artık. Yeni bir firma almış burayı ve bir şey yiyip içmediğiniz zaman sizi şut ediyorlar. Dolayısıyla bir şey yiyip içmeniz lazım. Karnınız da aç, ne yapmanız lazım? Aç kalmanız lazım. Atıştırmalık yiyin abi. Bisküvit varsa alın, yoksa onun dışında az önce çekmiş olduğunuz görüntüde de gördüğünüz listedeki bütün sandviç ve tatlıları deneyin, hepsi bir çöp. Dolayısıyla yapılacak tek bir şey var: kahve taze mi diye sormak. Kahve taze ise, hatta garanti etmek istiyorsanız tadına baktırıp bakın. Bazen yanık olabiliyor. Taze değilse de çay alıyorsun abi. Bu kadar. Başka hiçbir şey almıyorsun. Kibarca çayını ve istersen suyunu alıyorsun. Yiyeceğini de yemiyorsun. Aç kalıyorsun ve yoluna devam ediyorsun. Çok açsan da bisküvit, tutku bir şeyler var orada. Onlardan alıp kemirebilirsin. Pasta kısımları ve sandviçleri. Bilginiz olsun. At bunu bir tarafa, lazım olur. Şimdi şarjımız çok azaldı. Bir an evvel şarj aletini bulmamız lazım. Yoksa bugünü kotaramayacağız. Video çek dediler, cihazı şarj et demediler. O yüzden sadece video çekiyorum. Ankara'ya gidiyoruz. Niye gidiyoruz? Bu seferki gidiş sebebimiz numune almak. Mal alıp mal verdiğimiz birkaç tane firma var. Toptan mal veriyoruz. Bunlara yeni ürünler götürmek için numune götürmemiz lazım. O yüzden Ankara'ya geldik ki numuneleri alabilelim diye. 3 yıldır ne yaptık? Oğlum çok eğlendik ya. Keşke bunları da kayda alsaydık. Keşke biraz daha evvel video çekin deseydiniz. Böyle video çek deseydiniz, o parayı da alsaydık iyiydi aslında yani. YouTube'u bıraktıktan sonra e-ticarete sardık. Dünyanın birçok noktasına toplu ya da perakende olarak mal gönderiyoruz. Bunu sadece keyif alıyoruz. Güzel para da kazanıyoruz yani, şükür. Sadece keyif aldığımız için yapıyoruz. Çok keyifli, inanılmaz eğlenceli. Bu sayede gidiyoruz, geziyoruz, görüyoruz, yeni insanlar, yeni kültürler tanıyoruz. Ve şimdi sıra işin içerisine sizi de dahil etmeye geldim, sözünüzü. O kadar gidiyoruz, geziyoruz, yiyoruz, içiyoruz, tanışıyoruz, tanıyoruz. Azıcık da size de gösterelim dedik hikayeyi. Bundan sonra bu kanalı şu anda olduğu gibi rehin alıyorum. Bunu harca, sıkılana kadar, bunalana kadar video çekeceğiz, video yapacağız, yaşayacağız, eğleneceğiz. Öpüyorum. Ankara'da görüşürüz. Ay Ankara. Evet, indik. Ya oğlum, tripod gerçekten ne kadar kıymetli bir şeymiş ya. Yemin ediyorum bak, maaşımdan kesin bir tripod bağlayın arkadaşlar. Böyle olmaz lütfen. Please yani. Evet, harika bir... Ya seviyoruz ya. Seviyoruz komiserim. Harika bir hava var. Böyle bir şey olamaz.
Her zamanki gibi Ankara tatlı sert, muazzam, inanılmaz, serin mi serin, ne soğuk ne sıcak insanı yormaz. Şu kainatta çok başka sevdik pek Ankara'yı. Hadi gidelim de birazcık bir şeyler yiyelim. Sonra yolumuza bakalım. Durumlar öyle yani, anlayacağınız. 3 sene oldu sizinle tekrardan bir araya gelmeyeli. Niye böyle derlerse sizinle niye bir araya geliyoruz ya? Niye gelelim ki ya? Video çekin dediler, çekiyoruz işte. Atıştırmalık en azından bir şeyler bulsak keyfimiz yerine gelse. Öyle yani. Bilmiyorum, bu videoyu nerede durduracağız onu da bilmiyorum. Bana dediler ki video çek. Ben de geri geldik diye video çekiyorum işte. Nerede durdururuz? Çok da bilmiyorum gibi. Geri geldik işte. Hadi bakayım. Beğenin, abone falan olun. Seviyorum, öpüyorum hepinizi. Öpaj öpaj. Bayram dönüşümü ne yaptınız? Harika olmaya çalışıyoruz. Çok iyi, çok iyi. Ondan sonra bayram dönüşünden ziyade bizim bütün yollar Ankara'ya çıkıyor, o yüzden çok da bayrama özel değil hikaye yani. Bumerang gibi atıyorlar, geri geliyoruz falan. Seviyor musun peki abi? Neyi? Videoyla falan uğraşmayı. Yoksa iş gereği mi? Bana dediler ki bizim bir YouTube kanalımız vardı, tamam mı, 3 yıl evvel. Sonra biz onu bırakmak zorunda kaldık yani bir takım şeylerden dolayı. Dedim sanki sizinle bir yerde. Ondan sonra tekrardan şey yaptılar, ne onun adı? Dediler ki video çekmen lazım. Çek yani, bu kanalda bir sürü eğlenceli videolar falan yapıyorduk da. Şimdi dediler ki boş ver eğlence videolarını, sen çok geziyorsun. Gezdiğin yerlerde gördüklerini anlatsan bize yeter dediler. Ben de öyle verdiler elime bir tane böyle ufacık bir kamera. Çek dediler, ben de çekiyorum ne diye bulursam. Vallahi çok güzel oldu. Aynen. Yemin ederim çok. Aynen, bakalım yani. Sen nerelisin aslen? Allah Allah. Bu Gözde Ademoğlu'nun poğaçaları inanılmaz. Mis gibi, tertemiz, çiçek gibi. Gelin buradan da sabah öyle bir alışkanlığınız varsa poğaça moça. Takır takır Balgat'ta gelin yiyin. Yiyiniz. Bizim kahveci buralarda. Oğlum ya mis gibi çektim yemin ediyorum. Taksici bu arada size selam söyledi. Yani abone olun falan dedi. Çocuk, Murat'mış adı. Anlattı hikayeyi. O kadar güzel yerde aletin şarjı bitmiş, yemin ediyorum şaka gibi ya. Neyse bunu da öğreneceğim. Şarjını, GoPro'nun şarjını kullanmayı, görmeyi, var mı yok mu diye görmeyi de öğreneceğim. Ama selam var yani sonuç olarak. Taksicinin selamını iletelim. Gideceğiz, bakacağız. Kahveci kapalı gibi duruyor ama kim bu kahveci? Julius Mine mıdır? Julius Mine mıdır? Nedir? Böyle değişik kırmızılı beyazlı bir logosu olan bir kahve markasının, yani şey desek çok da ayıp olmuş ya da yalan söylemiş olmayız diye düşünüyorum. Gezegendeki en iyi endüstriyel kahveyi yapıyor desek yanılmayız. Çünkü Balkanlar kahve konusunda çok hassas. Özellikle Balkanlardan da ziyade işte bu Avusturya kısmı, Viyana'ymış falan. İtalya'ya sokmazlar muhtemelen de. Bu adamlar tüm Balkanların ortak özelliği yüksek çoğunluğunda deli gibi Julius Mine kullanılması mesela. Haliyle bizdeki çay kültürü gibi bir şey. Bu adamlar da burada Julius Mine kullanıyorlar. O yüzden burası bizim için temple gibi bir yer. Arada geliyoruz yani hikayede. La Capra diye bir yer. Şöyle göstereyim. Ama bunlar bildiğin Mediterranean People modunu aktif etmişler. Saat 9:30 olmasına rağmen. Şu logoları şurada. 9:30 olmasına rağmen açmamışlar. Seviyorlar ya bu hayatı. Öğleye kadar uyusunlar falan. Ondan sonra akşam da erken kapatsınlar. İyi ya, eğleniyorlar. İnsanlar mutlu olsunlar, eğlensinler. İstediğiniz bir şeyler varsa bu arada bunu da çek, şunu da çek, git gör, gez falan dediğiniz bir şey varsa her türlü açız. Aşağıda yorumlarda falan bir şeyler yazın, belirtin. Bu yorum hikayesi çok kıymetli bu arada. Beğenip paylaşın. Ondan sonra yorum da yapın. Abone olun ya. O bizim için şu an daha kıymetli sanırım. Abone olmak lazım. Bedava bile, yani kimseden para pul aldıkları da yok. Abone olunuz. Abone. Bakalım neler olacak. Takılırız ya. Eğleniriz yani.
Bir de açığız yani her türlü fikre, dediğim gibi. Aşağıda yazın. Deyin ki Emre Iğdır'a git. Emre işte Antep'e git Emre. Uşak'a git falan. Uşak'a gitmedim bak daha önce. Gidilebilir. Git deyin gidelim. Çok iyi ya. Baksana. Böyle yolun da ortasından yürüyoruz ama. Evet, bilmeyenler için konuya girelim hemen. Burası Ankara'nın Bahçeli diye bir semti. Bundan bu arada her şehirde var yani. İstanbul'da da Bostancı falan var işte. Erenköy'müş, Bostancı'ymış. Her bir şehirde var bu tip yerler. Daha görece eğitim ve kültür seviyesi yüksek insanların ikamet ettiği falan filan bir yer. Keyifli, eğlenceli bir yer. Güzide Ankara'mızın neyi meşhurdur? Parkları. Evet. Görüyorsunuz. Her yerde kuşlar var. Her yerdeler. Tek vakfı derken bu tek şey mi acaba? Yani duble mi istersiniz tekminin? Neyse şey tamam yani devam ediyor. Geldik. Geldiğimize göre artık yatıp uyuyabilir, kendimize gelebilir ve yeni bir şeyler çekmek için enerjiye sahip olabiliriz herhalde. Yeni bir şeyler çekmek için enerjiye sahip olabiliriz, evet. Thank you so much. Çok teşekkür ediyorum buraya kadar izlediyseniz eğer. Bir şeyleri tekrardan başlatıyoruz. Bu başlangıçta kanala abone olursanız, videoyu beğenirseniz ve yorum yaparsanız inanılmaz derecede mutlu oluruz. Acayip mutlu oluruz. O yüzden desteklerinizi lütfen esirgemeyiniz. Görüşmek üzere. Ciao.